Selam, English Central'dan ben Gamze. Kanalımıza hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuzda Amerikan aksanı nasıl yapılır? Amerikan İngilizcesindeki bilmemiz gereken bazı telaffuz kuralları. Amerika'da farklı aksanlar gerçekten yadırganıyor mu? Gibi konular üzerine konuşuyor olacağız. Benim gözlemlediğim kadarıyla birçok kişi İngilizce öğrenmeye başlarken aksan konusuna çok takılıyor. Veya şöyle oluyor, hiç İngilizce bilmeyen bir tayfa veya İngilizceyi bir tık iyi bilen bir tayfa öğrenmeye çalışan insanların aksanını yargılıyor. Ve bu Türklerde çok fazla oluyor. Çok fazla aksanı var, çok Türk gibi aksanı var gibi. Aslında aksan çok normal bir şey. Çünkü bu bir insanın nereden geldiğini, hangi dili konuştuğunu gösteren bir şey. Mesela benim için önemli olan karşımdaki insanın Amerikan aksanıyla konuşması değil, benim onu anlayabilmem. Bazen mesela gerçekten Hintlilerin, Taylandlıların aksanını anlamakta zorluk çekiyorum. Ama bugüne kadar bir Türk olduğum için hiçbir Türk'ün İngilizce aksanını anlamakta zorluk çekmedim. Çok net söylüyoruz ve biz buna dil olarak kendimiz alışık olduğumuz için anlayabiliyoruz. Ve birçok Amerikalı da bizim aksanımızı anlıyor. Kesinlikle hiçbir sıkıntı olmadan. Kaldı ki Amerika içerisinde de kimse aynı konuşmuyor. Yani kuzey ile güney arasında bir sürü fark var. İngiltere içerisinde de bu geçerli. İngiltere'nin Londra kesimiyle daha diğer taraflarında kalan kesimlerdeki insanların konuşma şekli bir değil kesinlikle. Ve o yüzden hepimiz aynı şekilde konuşacağız diye bir şey yok. Tabi belli başlı telaffuz kuralları var. Bunlara uymamız gerekiyor zaten kesin. Çünkü gidip mesela comfortable yerine comfortable diyemeyiz. Know yerine know diyemeyiz. Hani bunların düzgün telaffuzu nasıl yapılıyor gibi kuralları inceliyor olacağız şimdi. T harfiyle başlıyorum. Bazen T harfi hiç telaffuz edilmiyor. Bazense D şeklinde telaffuz ediliyor. Buna flap T diyoruz. Arkadaşlar çok sıcak bastı o yüzden şunu şurada omzuma atarak devam edeceğim. Örneklerle açıklayayım şimdi. Mesela bu kelime. Burada bunu water diye okumuyoruz Amerikan İngilizcesinde. Water. Bakın burada T'yi nasıl D'ye dönüştürdüm. Mesela ben şimdi neredeyim? New York City. Orada city demedim. City dedim. Hani bu şekilde okuduğumuz zaman kulağa daha yumuşak geliyor. Şimdi T harfinin telaffuz edilmediği veya çok sessiz bir şekilde söylendiği hallerine bakalım. Internet. Bakın buradaki ilk baştaki T'yi söylemiyorum. Internet. Evet, bu kelimeyi de birçok kişi international diye okuyabilir ama aslında international şeklinde telaffuz ediyoruz. Bazı kelimelerde ise T harfi tamamen yutuluyor. Hiç söylemiyoruz. Mesela bunu nasıl okursunuz? 20 demiyoruz. 20. Yok, T'den hiç haber yok. Veya center. Ben mesela dün neredeydim? Rockefeller Center. Center demiyorum. Bakın bunu center olarak da söyleyebiliriz ama center şeklinde söylediğimiz zaman doğru telaffuz etmiş oluyoruz. Ve kulağa daha akıcı, daha fluent geliyor. Şimdi W harfine gelelim. Bu bence bizim birazcık zorlandığımız harflerden bir tanesi. Çünkü bizim alfabemizde yok. O yüzden direkt V harfiyle karıştırıyoruz. V şeklinde okuyoruz. V'yi mesela vasıta, vesikalık, vazo şeklinde söylerken W'da dudaklarımızı daha öne getirip birleştiriyoruz. White, what şeklinde. Ben şimdi ikisini karşılaştırarak size söyleyeceğim. Bunu görün istiyorum. Mesela, şimdi yanlış söyleyeceğim. V gibi okuyacağım. What? What? White? White t-shirt? White. White. Şimdi başka ne diyelim? Window? Window. Gördüğünüz gibi ağzımızı oynatma şeklimiz farklı oluyor. İki farklı harf olduğu için. Ona birazcık dikkat edebilirsiniz. DR harfine gelelim. Şimdi de DR yan yana okunduğu zaman J sesi çıkarıyor. Mesela burada drop diye okuyoruz. Drop demiyoruz. Drop demiyoruz. Drop şeklinde telaffuz ediyoruz. Mesela 100 kelimesi. 100 değil, 100 şeklinde telaffuz ediyoruz. Araba sürüyorum değil mi? I'm driving. Driving. Driving değil, driving. Şimdi de R ve D sesleri bir araya geldiğinde nasıl telaffuz ediliyor ona bakın. Bakın burada bird demiyorum. Bird. Park. Bakın Türkçe'de de park aynı. Türkçe'de daha böyle park. Yani park net söylüyoruz ama burada ben daha ağzımı kapalı tutarak park. Bird.
Şimdi de size 3-5 tane örnek vereceğim. Günlük konuşma esnasında Amerikalılar böyle bazı şeyleri çok hızlı söylediği için o kelimenin dışında bambaşka bir şey söylüyorlarmış gibi geliyor kulağa. Onlara örnekler vermek istiyorum. Mesela televizyonlarda falan çok fazla denk gelirsiniz. İşte diyor ki why did you lie? Neden yalan söyledin? Why July? Burada mesela neden Temmuz gibi, why July gibi kulağa geliyor. Why July? Why did you lie? Why July? Gibi çok hızlı bir şekilde söylüyorlar. Onun dışında did you eat yet? Henüz yemek yedin mi? Did you eat yet? Did you see it? Did you see it? Did you see it? Gibi ama did you see it? Did you see it? D kelimesinin telaffuzundan da bahsetmek istiyorum kısaca. Eğer D'dan sonra gelen kelimenin ilk harfi sessiz bir harf ise normal D şeklinde okuyoruz. The book, the table. Ama D'dan sonra gelen kelime sesli bir harfle başlıyorsa daha çok böyle D gibi okunuyor. The orange book. Evet, Amerikan aksanıyla ilgili vereceğim örnekler bu kadardı. Bu aslında böyle bir videoyla öğrenilecek bir konu değil. Düzenli olarak pratik yapmamızı gerektiriyor aksanımızı iyileştirmek. Dediğim gibi aksanınız bir Amerikan aksanı gibi değilse kesinlikle bundan çekinmenizi gerektirecek bir durum yok. Ama daha akıcı konuşmak istiyorsak tabii ki de düzenli olarak pratik yaparak, podcastler dinleyerek, English Central'ın çok güzel podcastleri var mesela. Benim favori yöntemlerimden bir tanesi taklit edin. Mesela aksanını beğendiğiniz, sevdiğiniz bir karakterin aksanını taklit edin. Mesela atıyorum Harry Potter'da Hermione. Yani onun İngiliz aksanı var. Yani çok popüler bir repliği. You've got dirt on your nose, by the way. Did you know? You've got dirt on your nose, by the way. Did you know? Böyle arada taklit ede bir tık daha İngiliz aksanı yapabiliyor oldum. Onun dışında tabii ki de birebir özel dersler yaparak, pratik yaparak kendinizi geliştirebilirsiniz. Ben bunu bilir, bunu söylerim. Konuştukça açılıyorsunuz. O yüzden bol bol pratik yapın ve dinleyin. Kulaklarınızı açın ve fark edin. Yani birisi konuşurken, bir dizi izlerken, bir müzik dinlerken fark edin. Anda kalın. Bu videoyu bitirmeden önce de harika bir haber vermek istiyorum tabii ki de. Bu videomuzda da 2 kişiye 1 aylık ücretsiz English Central üyeliği hediye ediyoruz. Eğer alanında uzman öğretmenlerle birebir özel dersler yaparak İngilizceni geliştirmek istiyorsan, bu hediyeyi kazanmak istiyorsan aşağıda yorumlara en çok sevdiğin İngilizce kelimeyi yaz. Bu kadar. Yorumlar arasından biz 10. ve 30. yorumu atan kişilere hediyesini iletmek üzere iletişime geçiyor olacağız. Bir de unutma, eğer English Central'la yeni tanışıyorsan ve daha önce üye olmadıysan senin için de harika bir haberimiz var. İlk üye olduktan sonra sizlere bir adet ücretsiz deneme dersi hediye ediyoruz. Bu deneme dersi sayesinde siz English Central'ı deneyimlemiş oluyorsunuz. Biz de sizlerin İngilizce seviyenizi öğrenmiş oluyoruz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım işinize yarayacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. See you.